Herkese merhaba. Bugün mutfağımda çeşminigar çorbası yapacağım. Şöyle bir kıvamına bakar mısınız? Ne kadar güzel değil mi? Enfes oldu. Videomu dikkatlice izlemenizi tavsiye ederek tarifime başlıyorum arkadaşlar. Kaseme bir su bardağı kadar mercimeği alıyorum. Şimdi bunu güzelce yıkayacağım. Suyu berraklaşana kadar yıkayalım. Sonra kabımı kenara alıyorum. Bir adet orta boy soğanı yemeklik şekilde doğruyorum. Yarım çay bardağına yakın sıvı yağımı tencereme aldım. Doğramış olduğum soğanı tencereme ekleyerek pembeleşinceye kadar güzelce kavuracağım. Soğanı iyice kavuralım arkadaşlar. Soğan ne kadar fazla kavrulursa çorbanızda bir o kadar lezzetli olur. Kavrulan soğanların üzerine çay bardağıyla şöyle bir parmak kadar da zeytinyağı gezdiriyorum. Onunla birlikte de şöyle soğanlarımı birazcık daha çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi üzerine dolu dolu bir yemek kaşığı unumu ekliyorum ve hızlıca kavurmaya devam ediyorum. Unumuzun kokusu gidene kadar şöyle güzelce kavrulsun arkadaşlar. Sürekli karıştıralım, dibine tutmasın. Yarım dakika kadar bu şekilde kavuracağım. Şimdi mercimeklerimi ilave edebilirim. Yıkanmış olan mercimekleri üzerine boşaltıyorum. Yine hızlıca karıştırmaya devam edelim. Şöyle bir harmanlayalım hepsini birden. Şimdi suyunu verebiliriz. Benim önceden hazırladığım et suyum vardı. Bir bardak ona ekledim. 4 su bardağı kadar da sıcak su ekleyeceğim. Suyumuzu ekledikten sonra da üzerine bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ekleyip mercimekler tamamen yumuşayıncaya kadar kaynatalım. Çorbamız kaynarken biz bir taraftan da terbiyesini hazırlayalım. Kaseme bir adet yumurta sarısını alıyorum. Yarım su bardağı sütümü ilave ediyorum. Yarım limonun da suyunu ilave ediyorum. Çatal yardımıyla hızlıca çırparak kenara alalım. Mercimek güzel pişti arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bayağı dağıldılar. Şimdi çorbamı blenderdan geçireceğim pürüzsüz oluncaya kadar. Çorbamı blenderdan geçirdim fakat bana kıvamı biraz koyu geldi. Onun için bir su bardağı kadar sıcak su ekliyorum. Siz de çorbanızın kıvamına bakarak sıcak su ekleyip kıvamını açabilirsiniz. Bu arada üzerinde oluşan köpükleri de alıyorum kaşık yardımıyla. Şimdi çorbamdan bir kaşık alarak terbiyesini ılıtıyorum. Şöyle bir karıştırdıktan sonra çorbama ilave ediyorum. 1-2 dakika çorbamızı bu şekilde kaynatmaya devam edelim. Diğer yanda tavama 2 yemek kaşığı kadar tereyağımı aldım. Onu eritiyorum. Üzerine 1 tatlı kaşığı kadar kuru nanemi ekledim. 1 çay kaşığı kadar da pul biberini ekliyorum. Şöyle bir karıştırıyorum onu. Şimdi kaynamakta olan çorbamın üzerine sosumu ekliyorum. Sonra şöyle bir karıştırıp 1-2 dakika daha kaynatıp ocağımın altını kapatacağım. Çeşminigar çorbamız hazır. Gördüğünüz gibi kıvamı da tam yerinde. Çok güzel oldu. Denerseniz mutlaka yorumlarınızı bekliyorum. Tarifimi beğendiyseniz abone olup destek olursanız çok sevinirim. Böyle pratik tarifleri seviyorsanız kanalımda birçok video var. Onlara da bir göz atmanızı tavsiye ederim. Bir dahaki tarifte görüşünceye kadar kendinize iyi bakın. Hoşça kalın, esen kalın.